Blood Message'in ilk trailer'ı göreli neredeyse bir sene oldu. Ve herkesin tepkisi aynıydı. Resmen mükemmeldi. Hatta gerçek olmayacak kadar iyi görünüyordu oyun. O sinematik sahneler, akıcı aksiyon, grafikler falan fazla iyi duruyor oyunun. Ha şu lanet akrep dışında tabii. Lan başladı trailer, gördüm bunu, dedim sıçtık. Ne olur fazla görmeyeyim, geç hatta bir daha hiç gelme. Allah'tan hemen sahneden kayboldu da irkilmeyi bırakıp rahat rahat izleyebildim trailer'ı. God of War 2018 gibi bilinmeyen bir yolculuğun getirdiği heyecan, Uncharted gibi gizem dolu bulmacalar ve mekanlar, Çin'in hala gözbebeği olan Wukong gibi inanılmaz görünen grafik ve ortamlar. Adamlar kusursuz formülü bulmuş gibi görünüyordu ilk baktığımda. Ama dur dedim Emrah, sen bunlara düşecek adam değilsin. Toy bir oyuncu gibi atlama, bir sakin ol, önce analiz et. Türü, vaat ettikleri ne bu oyunun tam olarak? Trailer iyi, hoş ama oyunun türü hakkında pek ipucu vermiyordu. Hoş, anlayana kabak gibi ortada olan bir yapısı vardı ama neyse. Zaten geçen gün izlediğim gameplay ile taşlar yerine oturdu fakat hype'ım biraz daha azaldı, yalan yok. Analizlerinde ve tahminlerimde pek yanılmam. En fazla kötü beklediğim oyun daha da kötü çıktı. Ama hakkını yemem, bu oyun umut vaat ediyor. Oyunda neler gördüm ve neleri paylaşacağıma geleceğim. Fakat videoyu izledikten sonra eğer beğendiysen takip ve beğeni esirgemezsen çok mutlu olurum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. 24 Entertainment aslında bu tarz bir oyuna çok uzak bir stüdyo. 24'ün yaptığı tek oyun Naraka ve bu oyun uzaktan yakından alakası yok. Yani hiç bilmedikleri sularda yüzüyor bu kez stüdyo. Adamlar bir önceki oyunlarında Battle Royale yapıyor. Sonrasında çok daha büyük bir yapıma kalkışıp gözünü tüm oyunculara dikiyor. Bu arada Battle Royale diyerek küçümsediğimi sanmayın sakın. Naraka aslında türünün en keyifli ve en iyi oyunlarından biri. Gördüğüm en underrated oyunlardan biri hatta. O yüzden daha çok tanınsın ve oynansın isterdim bu oyun. Harcanıyor resmen ya. Belki de sevdiğim oyun yapısına sahip olduğundan daha duygusal yaklaştım, bilmiyorum. Ama adamlar resmen taş gibi Melee Combat'la çok alakasız bir türü birleştirip ortaya keyifli bir oyun çıkarmayı başarmışlar. Hayatta oynamayacak olan bana bile oynattı kendini. Çünkü akıcı ve hızlı kombatı var oyunun. Resmen yağ gibi akıyor. Benim de aim yok yani. Bitti tükendi artık. Yaşlanıp FPS'lerden uzak kaldıkça Battle Royale olarak oynayacağım tek oyun bu kalıyor. Ama en azından bir kez indirip denenebilecek keyifli bir yapım. Neyse dur lan, Blood Message'dan konuşacaktık. Oturdum adamların eski oyununu övüyorum şu an resmen. Yine Naraka gibi bir yapımla karşılarsam oyun hakkında daha çok bilgim olurdu ve daha rahat analiz edebilirdim aslında. Adamların çalışma tarzını ve hangi konulara yoğunlaştığını biliyorum çünkü az çok. Fakat bu kez elimizde ülkesi için fedakarlık yapıp oldukça zor, hatta resmen bir intihar görevine çıkan bir babanın aksiyon ve duygu yüklü hikayesi var. Evet, birçoğunun aksine benim en çok odaklandığım grafikler ve kombatın aksine adamın karakteri ve yaşadığı macera oldu. Oynarken ne kadar benimseyeceğim, gerçekten altı dolu bir karakter mi? Ya da bu basit bir yolculuktan ziyade ülkesine karşı sadakatinin sınandığı, aslında kendi içinde vereceği bir savaşa dönüşen bir macera mı? Biraz üzmek zorundayım sizi arkadaşlar. Bu oyun aksiyon odaklı veya sizi kombatıyla kendine bağlayacak bir oyun olmayacak. Evet, Summer Game Fest'te inanılmaz bir gameplay ile karşıladı oyun bizi. Grafikler trailer'dan aşağı kalmıyor ve daha önce görmediğimiz kadar farklı bir aksiyon zenginliğine sahip oyun. Her saldırısı özenle hazırlanmış ve bir öncekinden tamamen farklı. Hatta birçok oyunu basit gösterecek kadar iyi duruyor. Ha, durum gerçekten öyle mi? Bakacağız şimdi. Genelde bir oyunu oynarken sunduklarına değil, zayıf kaldığı noktaları ve beklentilerimi karşılayıp karşılayamadığına bakarım ben. Evet, bazı konularda aşağı çıkacak işler çıkartabiliyor oyunlar. Fakat eksik yanlarını tolere edemeyip iyi bir oyun olmaktan uzak da kalabiliyorlar. İlk gözüme çarpan oyunun oldukça dar alanlarda ve lineer şekilde ilerlemesi oldu. Öyle acaba şuradan gitsem farklı bir şeyle karşılaşır mıyım ya da keşfedecek bambaşka aksiyonlar saklıyor mu oyun diye bir durum yok. Oynarken nereye gideceğin kabak gibi gözünün önünde ve sen o yoldan ilerlemek zorundasın zaten. Bunu zenginleştirmek için çaba harcamışlar ama. Yer yer Uncharted gibi biraz tempoyu soğutacak bulmacalar var oyunda. Keyifli ve yormayan bulmacalarsa tadından yenmez. Seviyorum böyle ayrıntıları. Kalanı zaten gizlilik ve aksiyonla düşmanları alt edeceğimiz mekanlar. Oynarken çok başka atmosferler görürüz. Oyun bizi ters köşeye yatırır, o ayrı. Ama dürüst olayım, hiç öyle bir umudum yok. Oyunun bu tarz benzer bir ilerleyişle gideceğinden neredeyse eminim. Çünkü olay zaten heyecanı ve merakı baltalamadan bir hikaye anlatmak bu oyunun. Sana keşfedecek koskoca bir dünya vaat etmiyor. Last of Us gibi hayatta kalmak için yana döne keşfe çıkmayacaksın. Veya epic bossları kesmek için yükseltmeye çabalayacağın bir item sistemi de yok oyunda. Yani God of War kadar derin bir combat yapısı da beklemeyeceksin bu oyunda. Yürüyeceksin, cutscene veya quick time event girecek, izleyip birkaç tuşa basacaksın, biraz daha yürüyüp tekrar edeceksin bu aksiyonu. Ama gizlilik ve savaşarak düşmanları alt ettiğimiz sekanslar muazzam duruyor. Oraları biraz öveyim de oyunu gömdüğümü falan düşünmeyin şimdi. Adamların en çok efor harcadığı ve parlayan kısmı zaten bu oyunun. Gören herkes oha kılıcı nasıl kullanıyor adam, hiç tekrara düşmüyor oyun diyor. Evet, düşmüyor. Çünkü bu sahnelerin çoğu script lan. Dövüşlerin akıcı durmasının ve senin oyundan çok film izliyor gibi hissetmenin nedeni zaten oradaki düşmanların ve senin hareketlerinin çoğunun önceden kurgulanması. Beklenmedik bir düşman gördüğünde zaten o an planlandığı gibi yaşanacak. Zaten sen tek tuşa basıp o adama o kılıcı o şekilde sallayıp hep aynı şekilde öldüreceksin. Bırak da güzel görünsün, bırak da sıradan durmasın. Hepsi mi? Tabii ki değil. Bitirici vuruşlar ve sersemletme gibi durumlarda farklılıklar var. Tekrara düşmüş hissi vermemesi için o sabit ataklardan birkaç tane yapıyorsun. Sonra zaten sersemleyen düşmanı belirlenen hamlelerden biriyle halledip kombata devam ediyorsun. Ya da belli konumlarda görebileceğin tamamen farklı sahneler de var oyunda. Masanın yanında vurduğunda masayı yatırıp kafayı sürtmen veya suyun kenarındayken boğarak pert etmen falan güzel duruyor, hakkını yiyemem. Ama sen de o sahnelerde aynı şeyi göreceksin, ben de. Sen de yere düştüğünde yine akıcı güzel aksiyonlarla düşmana engel olmaya çalışacaksın, ben de. Farklı bir şey yapma imkanımız yok. Kombatı derinlik barındırmıyor bu oyunun. O yüzden zaten
zaten animasyonlarla pazarlanan bir oyun Blood Message. Hep farklı hareket yapıyor. Nasıl derinlik yok abi demeyin bana. Farklı silahlar kullanamayacaksın. Zamanla yeni hareketler öğrenip ilerleyen saatlerde çok başka bir oyun deneyimine kavuşamayacaksın. Veya istediğin anda istediğin tuşa basarak farklı bir reaksiyon veremeyeceksin. Ne kadar güzel görünse de seve seve o an tek yapacağın kare tuşuna basıp aksiyonu izlemek. Lan dur tam kılıcı sallarken şu tuşa basılı tutayım da şu hareketi yapayım diyemeyeceksin bu oyunda. Veya animasyonu iptal edip kombatın seyrini değiştiremeyeceksin. Yani ne kadar harika görünse de aslında kombat senin sadece kare tuşuna devamlı basmandan ibaret olacak oynarken. Bu derinlik değildir arkadaşlar. Bu savaşın tekrara bağlamaması için aynı aksiyona atanan farklı animasyonlardır sadece. Ve oyuncuya kombata etkisi olmadığını hissettirmemek için en mantıklı yol budur zaten. Sen kombata hükmettiğini, savaştığını sanırsın. Ama sadece tek tuşa ard arda basıp duruyorsun. Başka yaptığın bir şey yok. Kombat nedir biliyor musun? God of War'da yaşadığındır. Veya bu ara keyiften 4 köşe oynadığın Final Fantasy Rebirth'tekidir. Taktik geliştirirsin, kendi stilini oluşturursun, aksiyonu sen yönetirsin. Tonla yeni hareketi ne zaman istiyorsan o zaman sen yaparsın bu oyunlarda. Belli hareket zincirlerini sen oluşturursun, sahneleri sen yaratırsın. Blood Message'da senin tek yaptığın aynı tuşa basarak oyunun sana güzel bir görsel şölen sunmasını beklemek. Bu oyuna kötü demiyorum bu arada. Oyun gayet güzel duruyor. Fakat aksiyonuyla ön plana çıkan oyunlardan ziyade Hellblade lan bu oyun. Hani örnek olarak bunu gösterip sizi korkutmayayım dedim ama direkt bu yani. Harita yapısı zaten fazlasıyla lineer. Kaybolman imkansız. Tek yapmanın ilerlemek olduğu bir oyun. Ne ekipman seçeceksin ne karakterinde bir gelişme göreceksin. Oyunun başında ne yapıyorsan sonda da onu yapacaksın. Adam öldürürken veya karşılık verirken oyun o sayılı aksiyonlardan birini seçecek, sana gösterecek, sonra hayatına devam edeceksin. Bu yüzden onlarca hatta yüzlerce saat oynatan o aksiyonu gerçek aksiyon olan oyunlardan değil bu. Böyle bir beklentiye sakın girmeyin. 10-15 saat tadında bir hikaye sunacak bu oyun. Hepsi bu. Umarım hikayesi ve karakteriyle bu eksiklikleri kapatıp güzel bir macera sunar. Biz de hayal kırıklığına uğramayız. İlk trailer'daki gibi farklı ortamlar görür, 3-5 bulmacayla kafa dağıtıp hikayeye odaklanabilirsek zaten eğlenceli bir oyun olacak. Belli bu. Ama bir başyapıt yapmayın arkadaşlar. Maalesef bu iddiayı taşımıyor Blood Message. Bu kadar script olmayıp biraz kombata odaklanıp daha büyük bir oyun tasarlasalar bir ihtimal düşünülebilirdi. Ama güzel anılarla hatırlayacağımız eğlenceli bir oyun olacak sadece. Asla pişman olacağımızı düşünmüyorum oynarken. Fakat çok büyük beklentilere girip de üzülmeyin. Kombatın ön plana çıktığı oyunlardan keyif alıyorsan, karakter gelişimi istiyor ve grunge seviyorsan zaten bu oyun sana hiç hitap etmez. Ona girecek, arada kılıç sallayacak, hikaye tanıklık edeceksin, keyfine bakacaksın. Ben de genelde kombatıyla parlayan oyunları seviyorum fakat bu oyunda oynayacaksın tabii ki. Fazla sündürmezlerse, hikayede sararsa keyif alarak oynar, 10-15 saat eğlenirim. Sonra yine gelip ne umduk ne bulduk karşılaştırırız. İnanılmaz görünen ve keyif verecek oyunları hepimiz istiyoruz. Fakat bir oyunun neyi harika yapıp ne konuda fedakarlık yaptığını da görmek lazım. Ben denge seven insanım, kombat seven insanım. Oynarken yaptığım güzel hareketleri benimsemek isterim. Ben yaptım diyebilmeyi isterim. Madem bunları benden aldın, doyurucu bir oyun olursan sevinirim Blood Message. Yoksa biraz sıkıntı çıkacak, şimdiden söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.